Ömer Seyfettin Kaşağı. Anadolu'nun sarp kayalıkları arasına sıkışmış küçük köyde güneş ağır ağır doğuyordu. Dağların ardından süzülen ilk ışıklar, taş evlerin bacalarından tüten dumanlarla karışıyor, sabahın serinliğinde köy yavaş yavaş uyanıyordu. Balkan savaşlarının acı yenilgilerinden henüz sıyrılamamış bu topraklarda, insanlar yorgun, ümitsiz ve bitkin bir haldeydi. Köyün muhtarı Ali Çavuş, 55 yaşlarında, sırtı kamburlaşmış, elleri nasırlaşmış bir adamdı. Gençliğinde askere gitmiş, 93 Harbi'nde Rus cephelerinde savaşmış, yaralanmış ve mucize eseri sağa dönmüştü. Şimdi bu köyde, 150 kadar hanenin başındaydı. Köylüler ona saygı duyardı ama aynı zamanda korkardı da. Çünkü Ali Çavuş, sert bir adamdı, haksızlığa tahammülü yoktu. O sabah, Ali Çavuş erkenden kalkmış, abdest almış, sabah namazını kılmış ve kahvesini içerken pencereden köyü seyrediyordu. Köy, her zamanki gibi sessiz ve durgundu. İnsanlar, kaderlerine boyun eğmiş, günlerini geçirmeye çalışıyordu. Ama Ali Çavuş'un içini bir huzursuzluk kemiriyordu. Dün akşam kasabadan gelen haberler, kaygılarını artırmıştı. Hükümet, yeni bir vergi koymuştu. Aşar vergisi, diyorlardı buna. Yani ürünün 1/10'i, devlete gidecekti. Ama köylüler zaten fakirdi, nasıl vereceklerdi bu vergiyi? Ali Çavuş düşünüyordu. Belki hükümete bir dilekçe yazmalıydı. Belki vali beyle görüşmeliydi. Ama bunların fayda edeceğine inanmıyordu. Köyün insanları, köyde çeşitli aileler yaşıyordu. En zenginleri, Ağa Hüseyin Efendi'ydi. 300 dönüm tarlası, 2 değirmeni vardı. Köylülerin çoğu, ona çalışırdı. Hüseyin Efendi, 60 yaşlarında, tombul, bıyıklı bir adamdı. Çok konuşmazdı ama söylediği her kelime, köyde kanun hükmündeydi. Sonra, İmam Ali Efendi vardı. 45 yaşlarında, zayıf, uzun boylu, sakallı bir adamdı. Köyün camiinde imamlık yapıyor, çocuklara Kur'an öğretiyordu. İyi kalpli bir insandı ama biraz korkaktı. Haksızlık gördüğünde, sabredin, Allah görecektir, derdi. Bir de genç Mehmet vardı. 23 yaşında, köyün en yakışıklı delikanlısıydı. Askerliğini yeni bitirmiş, İstanbul'dan dönmüştü. İstanbul'da gördükleri, onu değiştirmişti. Artık eski Mehmet değildi. Kitap okuyor, gazete okuyordu. Köylülere, bizim haklarımız var, diyordu. Biz sadece kul değiliz, vatandaşız. Ali Çavuş, Mehmet'i seviyordu ama aynı zamanda endişeleniyordu. Çünkü biliyordu ki böyle fikirler, köyde huzursuzluk yaratabilirdi. O sabah, Ali Çavuş kahvesini bitirdiğinde, kapısı çalındı. Açtığında, Mehmet'i gördü. "Günaydın Çavuş ağa," dedi Mehmet. "Günaydın oğlum, bu kadar erken ne işin var?" "Kasabadan haberler geldi. Vergi tahsildarı geliyor. Bugün köye gelecekmiş." Ali Çavuş'un yüzü değişti. "Emin misin?" "Evet. Kasabadaki arkadaşım haber gönderdi. Tahsildar Rıza Bey, jandarma birliğiyle birlikte geliyor." "Jandarma mı? Neden jandarma?" "Vergisini ödemeyen köyleri bastırıyorlarmış. Mal mülk satıyorlarmış." Ali Çavuş lanet okudu. "Bu köyde satılacak ne mal var ki? İnsanlar yoksul. Biliyorum. Ama hükümet umursamıyor." Ali Çavuş, şapkasını taktı. "Haydi, köy meydanında toplanma çağrısı yapalım. Herkes bilmeli." Öğlene doğru, köy meydanı dolmuştu. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar. Herkes oradaydı. Ali Çavuş ortaya çıktı. "Hemşehrilerim," dedi yüksek sesle. "Bugün öğrendim ki tahsildar geliyor. Yeni vergileri toplamaya geliyor. Biliyorsunuz, hepimiz fakiriz. Bu vergileri ödeyemeyiz. Ama hükümet dinlemiyor. Ne yapacağız?" Kalabalıktan sesler yükseldi. "Ne yapabiliriz ki? Hükümet güçlü. Vergisini ödemeyen, hapse gider. Topraklarımızı alırlar." Ali Çavuş elini kaldırdı. "Sakin olun. Panik yapmayalım. Belki tahsildarla konuşuruz. Belki anlayış gösterir." Tam o sırada, köyün girişinden toz bulutu yükseldi. Atların nallarının sesi duyuldu. Herkes o tarafa döndü. Bir araba geliyordu. Arabanın içinde, bir adam oturuyordu. Yanında, 4 tane jandarma eri vardı. Araba, meydana geldi ve durdu. Arabadan, Tahsildar Rıza Bey indi. 40 yaşlarında, şişman, bıyıklı bir adamdı. Gözlüğünü düzeltti ve etrafa baktı. Sonra Ali Çavuş'u gördü. "Sen bu köyün muhtarı mısın?" diye sordu. Ali Çavuş öne çıktı. "Evet efendim, ben Ali Çavuş." "İyi, benim adım Rıza.
Maliye nezareti adına vergilerinizi toplamaya geldim. Listenizi hazırladınız mı? Efendim, Ali Çavuş tereddütlü konuştu. Köyümüz çok fakir. Bu vergiyi ödeyemeyiz. Lütfen bize süre verin. Rıza Bey soğuk bir şekilde güldü. Süre mi? Her köy aynı şeyi söylüyor. Ama kanun kanundur. Herkes vergisini ödeyecek. Liste nerede? Ali Çavuş, kağıdı çıkardı. Üzerinde, köyün hanelerinin isimleri ve borçları yazılıydı. Rıza Bey, listeye baktı. Hüseyin Efendi, 300 kuruş borcu var. Nerede bu adam? Kalabalıktan Hüseyin Efendi öne çıktı. Benim efendim, 300 kuruşu var mı? Hüseyin Efendi başını eğdi. Efendim, bu yıl kuraklık oldu. Mahsul az oldu. Şu an param yok. Param yok mu? Rıza Bey sert bir şekilde baktı. O zaman malını satacaksın. Değirmenin var diye duydum. Onu satarsın. Değirmen mi? O benim geçim kaynağım efendim. Onu satarsam, ne ile geçineceğim? Bu beni ilgilendirmez. Ya parayı ödersin ya da malını satarsın. Seç. Hüseyin Efendi sustu. Kalabalıktan mırıltılar yükseldi. İnsanlar, bu adaletsizliğe kızıyordu ama kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Genç Mehmet, dayanamadı. Öne çıktı. Efendim, dedi. Bu insanlar yoksul. Hükümet neden bizi bu kadar sıkıştırıyor? Bizim de yaşam hakkımız yok mu? Rıza Bey, Mehmet'e baktı. Sen kimsin? Ben bu köyün bir ferdinim. Ve sizin yaptığınız adaletsizlik. Rıza Bey'in yüzü kızardı. Adaletsizlik mi? Ben sadece kanunu uyguluyorum. Kanuna saygın yok mu senin? Kanun, halkı ezmek için değil, korumak için olmalı. Sus, Rıza Bey bağırdı. Sen bana ders mi veriyorsun? Jandarmalar, bu adamı tutuklayın. Jandarmalar, Mehmet'e doğru yürüdüler. Ama o an, Ali Çavuş araya girdi. Durun, dedi. Mehmet sadece fikrini söyledi. Suç değil bu. Sen karışma Ali Çavuş. Yoksa seni de tutuklarım. Kalabalıktan sesler yükselmeye başladı. İnsanlar kızıyordu. Kadınlar feryat ediyordu. Erkekler öfkeleniyordu. Durum gerginleşiyordu. Gerilimin tırmanması. Tam o sırada, İmam Ali Efendi araya girdi. Lütfen sakin olun, dedi. Kavga çıkararak çözemeyiz. Konuşalım. Rıza Bey, imama baktı. Sen kimsin? Ben bu köyün imamıyım. Lütfen efendim, bu insanlara acıyın. Gerçekten fakirler. Eğer onlardan mal alırsanız, çocukları aç kalır. Rıza Bey düşündü. Sonra, peki, dedi. Size bir hafta süre veriyorum. Bir hafta sonra geleceğim. O zaman parayı hazır edin. Yoksa herkesin malını satarım. Anlaşıldı mı? Ali Çavuş başını salladı. Anlaşıldı efendim. Rıza Bey, arabaya bindi ve jandarmalarla birlikte köyden ayrıldı. Toz bulutu, yavaş yavaş dağıldı. Köylüler, dehşet içinde birbirlerine baktılar. Ne yapacağız şimdi, diye sordu biri. Bir hafta içinde bu parayı nereden bulacağız? Ali Çavuş, elini kaldırdı. Toplantı yapalım. Bu akşam, camide. Herkes gelsin. Bir çözüm bulacağız. Akşam ezanından sonra, köyün erkekleri camide toplandı. İmam Ali Efendi, mihrapta duruyordu. Ali Çavuş, yanındaydı. Genç Mehmet, köşede oturmuştu. Ali Çavuş konuşmaya başladı. Hemşehrilerim, durumumuz zor. Bir hafta içinde, vergileri ödemeliyiz. Yoksa mallarımızı alacaklar. Ne yapabiliriz? Hüseyin Efendi konuştu. Ben değirmenimi satmayı düşünüyorum. Başka çarem yok. Değirmenini satarsan, sonra ne yapacaksın, diye sordu biri. Bilmiyorum, ama vergimi ödemem lazım. Mehmet ayağa kalktı. Dur Hüseyin ağa, değirmenini satma. Başka bir yol var. Ne yolu? Birlik olalım. Hep birlikte, valiye gidelim. Dilekçe verelim. Durumumuzu anlatalım. Belki vergileri azaltır. Ali Çavuş başını salladı. Mehmet haklı. Ama valiye ulaşmak kolay değil. Kim gidecek? Ben giderim, dedi Mehmet kararlı bir şekilde. Ali Çavuş, sen de gel. Birlikte gidelim. İmam Ali Efendi tereddüt etti. Ama vali dinler mi bizi? Biz sadece köylüyüz. Dinlemezse, en azından denemiş oluruz, dedi Mehmet. Hiç denemeden vazgeçmek doğru mu? Köylüler birbirlerine baktılar. Sonunda, çoğu Mehmet'in fikrini destekledi. Peki, dedi Ali Çavuş. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Kasabaya gideriz. Valiye başvururuz. Vali konağına yolculuk. Ertesi sabah, Ali Çavuş ve Mehmet, iki at sırtında kasabaya doğru yola çıktılar. Yol, dağlardan geçiyordu. Soğuktu, rüzgar esiyordu. Ama ikisi de kararlıydı. Yolda konuştular. Ali Çavuş, Mehmet'e sordu.
Oğlum, İstanbul'da ne gördün de böyle değiştin? Mehmet düşünceli bir şekilde cevap verdi. Çavuş ağa, İstanbul'da gördüm ki insanlar farklı yaşıyor. Orada haklar var, özgürlükler var, insanlar okuyor, yazıyor, fikirlerini söylüyor. Ama bizim köyde, insanlar cahil bırakılmış. Kimse okuma yazma bilmiyor. Kimse haklarını bilmiyor. Ama biz köylüyüz oğlum. Bizim işimiz tarla sürmek, hayvan bakmak. Hayır çavuş ağa, biz sadece köylü değiliz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Benim de, senin de hakların var. Ama bu hakları savunmazsak, kimse bize vermeyecek. Ali Çavuş, Mehmet'in sözlerini düşündü. Belki delikanlı haklıydı. Belki değişim zamanı gelmişti. Öğlene doğru, kasabaya vardılar. Kasaba, köyden çok daha büyüktü. Çarşı, pazar, dükkanlar, insanlar. Ali Çavuş gözlerine inanamıyordu. Bu kadar kalabalık bir yer görmemişti. Vali konağına gittiler. Kapıda, bir muhafız duruyordu. Valiyi görmek istiyoruz, dedi Mehmet. Muhafız onlara yukarıdan aşağıya baktı. Siz kimsiniz? Biz Kızılca köyünden geliyoruz. Valiyle görüşmemiz lazım. Vali çok meşgul. Herkesi göremez. Dilekçenizi bırakın, incelerler. Hayır, şahsen görmeliyiz. Muhafız sert bir tonla konuştu. Dedim ya, vali meşgul. Gidin. Mehmet ısrar etti. Lütfen. Çok önemli. Sadece 5 dakika. Tam o sırada, konaktan bir adam çıktı. Katip İhsan Bey'di. Elinde dosyalar vardı. Mehmet ona döndü. Efendim, biz köyümüzün durumunu anlatmak için geldik. Lütfen valiye ulaştırın bizi. İhsan Bey durdu. Onlara baktı. Ne sorununuz var? Ali Çavuş konuştu. Efendim, köyümüze tahsildar geldi. Çok ağır vergiler istedi. Ama biz fakiriz. Ödeyemeyiz. Mal mülkümüzü satacaklarmış. Lütfen yardım edin. İhsan Bey düşündü. Her köy aynı sorunu yaşıyor. Ama kanun. Ne yapabilirim ki? Valiyle konuşturun bizi. Belki bir çözüm buluruz. İhsan Bey tereddüt etti. Ama Ali Çavuş'un yüzündeki içten ifadeyi gördü. Peki, dedi. Bekleyin. Valiye sorayım. Yarım saat sonra, Ali Çavuş ve Mehmet, Vali Paşa'nın odasına alındılar. Vali, 60 yaşlarında, beyaz sakallı, heybetli bir adamdı. Masasının başında oturuyordu. Buyurun, dedi. Sizi dinliyorum. Ali Çavuş, elini göğsüne koydu. Paşam, biz Kızılca köyünden geliyoruz. Köyümüz çok fakir. Bu yıl kuraklık oldu. Mahsul az oldu. Ama tahsildar geldi, ağır vergiler istedi. Ödeyemezsek, mallarımızı satacakmış. Lütfen bize merhamet edin. Vali dinledi. Sonra, anlıyorum, dedi. Ama ben de hükümete karşı sorumluyum. Vergiler toplanmalı. Yoksa devlet nasıl işleyecek? Ordu, okul, hastane. Bunların hepsi para gerektiriyor. Mehmet araya girdi. Paşam, doğru söylüyorsunuz. Ama vergi, adil olmalı. Zengin de fakir de aynı oranda mı ödüyor? Değil. Biz köylüler eziliyoruz. Ama şehirdeki zenginler rahat yaşıyor. Vali kaşlarını çattı. Sen kimsin evlat? Ben Mehmet. Köyden bir delikanlıyım. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. İstanbul'da mı? Ne öğrendin orada? Hakları öğrendim paşam. Kanunları öğrendim. Anayasayı öğrendim. Meşrutiyet var artık. Halkın sesi var. Vali gülümsedi. Anayasa ha, evet var. Ama henüz yeni. İşlemiyor tam olarak. Zaman lazım. Ama paşam, zaman beklerken biz açlıktan öleceğiz. Vali ciddileşti. Mehmet, dikkatli konuş. Ben sana tahammül gösteriyorum ama her vali göstermez. Bazıları seni zındık diye hapse atar. Mehmet cesaretini topladı. Paşam, ben zındık değilim. Ben sadece hakkımı istiyorum. Köyümün hakkını istiyorum. Vali, uzun bir süre Mehmet'e baktı. Sonra Ali Çavuş'a döndü. Çavuş, köyünüzde kaç hane var? 150 hane paşam. Toplam vergi borcunuz ne kadar? 3000 kuruş. Vali hesapladı. Hane başına 20 kuruş. Çok fazla değil aslında. Bizim için çok paşam. İnsanlar günde 2 öğün ekmek bulamıyor. Vali düşündü. Peki, size bir teklif yapacağım. Verginin yarısını ödeyeceksiniz. Diğer yarısını, gelecek yıla erteliyorum. Ama şu şartla, köyünüzde bir mektep açacaksınız. Çocuklara okuma yazma öğreteceksiniz. Anlaştık mı? Ali Çavuş şaşırdı. Mektep mi? Evet, bu ülkenin en büyük sorunu cehalet. İnsanlar okumayı bilmiyor, yazı yazmayı bilmiyor. Eğer bu köylüler eğitilirse, daha iyi çiftçi olurlar, daha fazla üretirler, daha fazla vergi öderler.
Herkes kazançlı çıkar. Mehmet heyecanlandı. Mükemmel bir fikir paşam. Kabul ediyoruz. Vali kağıt ve kalem aldı. Bir ferman yazdı. Al, dedi Ali Çavuş'a. Bunu tahsildara göster. Verginin yarısını öde. Mektep konusunda, kasabadan bir hoca göndereceğim. Ali Çavuş fermeni aldı. Ellerini öptü valinin. Çok teşekkür ederim paşam. Allah razı olsun. Rica ederim. Ama unutma, mektep açılacak. Yoksa bu ferman iptal olur. Açacağız paşam. Söz veriyorum. Ali Çavuş ve Mehmet, sevinçle köye döndüler. Köylüler, meydanda toplanmış bekliyordu. Ali Çavuş, fermeni gösterdi. Müjde, dedi. Vali Paşa, verginin yarısını affetti. Diğer yarısını gelecek yıla erteledi. Köylüler sevinç çığlıkları attı. Kadınlar zılgıt çekti. Erkekler birbirlerini kucakladı. Nihayet bir umut ışığı doğmuştu. Ama Mehmet, elini kaldırdı. Ama bir şartı var, dedi. Mektep açacağız. Çocuklarımıza okuma yazma öğreteceğiz. Hüseyin Efendi kaşlarını çattı. Mektep mi? Ne işe yarar? Çocukların tarlada çalışması lazım. Hayır Hüseyin ağa, Mehmet kararlı konuştu. Çocuklar cahil kalırsa, bizim gibi olurlar. Ezilirler, sömürülürler. Ama eğer okurlarsa, kendi haklarını savunurlar. Düşün, senin torunun okuma yazma bilse, kimse onu kandıramaz. Hüseyin Efendi düşündü. Belki Mehmet haklıydı. İmam Ali Efendi konuştu. Mektep açmak güzel fikir. Ama kim öğretecek? Köyde kimse okuma yazma bilmiyor. Kasabadan hoca gelecek, dedi Ali Çavuş. Vali Paşa söz verdi. Peki ama mektep binası nerede olacak? Eski ahırı temizleriz. Orası mektep olur. Köylüler, fikri tartıştılar. Sonunda, çoğunluk kabul etti. Mektep açılacaktı. Mektebin inşası. Ertesi günler, köylüler birlik oldu. Eski ahırı temizlediler, badana yaptılar, sıralar koydular. Hüseyin Efendi, malından tahta verdi. İmam Ali Efendi, eski kitaplarını bağışladı. Kadınlar, perdeler diktiler. Bir hafta sonra, mektep hazırdı. Küçük, mütevazı ama tertemizdi. Köylüler gurur duyuyordu. Tam o sırada, kasabadan bir adam geldi. Hoca Tahsin Efendi. 35 yaşlarında, gözlüklü, kibar bir adamdı. Medresede okumuş, Arapça ve Farsça biliyordu. Ali Çavuş onu karşıladı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Vali Paşa beni gönderdi. Çocuklara okuma yazma öğretmem için. Mektebimiz hazır efendim. Yarın başlayabilirsiniz. Tahsin Efendi mektebi gezdi. Beğendi. Güzel olmuş. Ama çocuklar gelecek mi? Aileler gönderir mi? Endişelenmeyin, dedi Mehmet. Ben köy köy dolaşacağım. Aileleri ikna edeceğim. İlkokul günü. Ertesi sabah, köyün çanı çalındı. Çocuklar, ailelerinin elinden tutarak mektebe geldiler. Toplam 40 çocuk vardı. 8 yaşından 14 yaşına kadar. Tahsin Efendi, sınıfın önünde durdu. Günaydın çocuklar. Çocuklar utangaç bir şekilde cevap verdiler. Günaydın hocam. Bugünden itibaren, size okuma yazma öğreteceğim. Sizler bu milletin geleceğisiniz. İyi öğrenin, çok çalışın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. İlk ders başladı. Tahsin Efendi, tahtaya, Elif, harfini yazdı. Bu harfin adı Elif. Böyle okunur, i. Çocuklar tekrar ettiler. Şimdi siz de yazın. Kalemlerinizi alın. Çocuklar, beceriksizce ama hevesle yazmaya çalıştılar. Bazıları doğru yaptı, bazıları yanlış. Ama hepsi mutluydu. Çünkü ilk kez bir şey öğreniyorlardı. Günler geçti. Haftalar geçti. Çocuklar, alfabeyi öğrendiler. Kelimeler yazmaya başladılar. Basit cümleler okumaya başladılar. Aileleri gurur duyuyordu. Ama bazı aileler, çocukları tarlaya çalıştırmak istiyordu. Hüseyin Efendi, torununu okuldan aldı. Okuma yazma lüks, dedi. Çocuk tarlada çalışsın. Mehmet, Hüseyin Efendi'yi ziyaret etti. Hüseyin ağa, neden torununu okula göndermiyorsun? Çünkü işe yaramaz. Çocuğun tarım öğrenmesi lazım. Ama okuryazarlık da önemli. Düşün, torununun bir gün ticaret yapması lazım. Okuma yazma bilmezse, kandırırlar. Hüseyin Efendi düşündü. Belki Mehmet haklıydı. Peki, dedi. Ama sadece sabahları. Öğleden sonra tarlada çalışacak. Olur. Anlaştık. Bir yıl geçti. Mektep, artık köyün en önemli yeriydi. Çocuklar okumayı öğrenmişti. Hatta bazıları, küçük hikayeler yazıyordu. Tahsin Efendi, onlara tarihte öğretiyordu, coğrafyada. Bir gün, Tahsin Efendi sınıfa bir harita getirdi.
Bakın çocuklar, dedi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun haritası. Şu bizim köyümüz. Şurası İstanbul. Şurası Mekke. Çocuklar hayretle baktılar. Dünyayı ilk kez görüyorlardı. Ne kadar büyük olduğunu anlıyorlardı. Hocam, diye sordu bir çocuk, neden imparatorluk küçülüyor? Tahsin Efendi şaşırdı. Nereden biliyorsun? Dedem anlattı. Eskiden Rumeli bizimmiş. Şimdi Bulgarlar aldıymış. Tahsin Efendi başını salladı. Doğru, imparatorluk küçülüyor. Çünkü biz geri kaldık. Diğer ülkeler ilerledi. Onlar okul açtı, fabrika kurdu, tren yaptı. Biz ise uyuduk. Peki hocam, biz niye uyuduk? Çünkü cehalet vardı. İnsanlar okumadı, öğrenmedi. Ama şimdi uyanma zamanı. Sizler bu milletin uyanışısınız. Çocuklar, bu sözleri derin derin düşündüler. Köyün ilerlemesi. Mektep açıldıktan sonra, köyde başka değişiklikler de oldu. Mehmet, kasabadan tarım kitapları getirdi. Köylülere yeni tarım tekniklerini öğretti. Toprak nasıl gübrelenir, mahsul nasıl artırılır, hastalıklar nasıl önlenir? Köylüler, bu teknikleri uyguladılar. Ve gerçekten de mahsul arttı. Artık daha fazla üretiyorlardı, daha fazla kazanıyorlardı. Ali Çavuş, köye bir kuyu kazdırdı. Artık temiz su vardı. Hastalıklar azaldı. İmam Ali Efendi, camide vaazlarında, temizliği, bilimi, eğitimi anlattı. Allah bize akıl verdi, dedi. Kullanmamız için. Eğer cahil kalırsak, Allah'a nankörlük etmiş oluruz. Köy, yavaş yavaş değişiyordu. İnsanlar, artık kadere boyun eğmiyordu. Çözüm arıyordu, çalışıyordu, umut ediyordu. Tahsildarın tekrar gelişi. Bir yıl sonra, Tahsildar Rıza Bey yeniden köye geldi. Bu sefer, jandarmalar yoktu. Sadece kendisi vardı. Köy meydanına girdiğinde, gördüğü manzara onu şaşırttı. Köy, bir yıl öncekinden çok farklıydı. Evler temizdi, sokaklar süpürülmüştü. Bir de mektep vardı. Çocuklar içeride ders okuyordu. Ali Çavuş onu karşıladı. Hoş geldiniz efendim. Rıza Bey, etrafa bakındı. Bu köy değişmiş. Evet efendim. Mektep açtık. Çocuklarımız okuma yazma öğreniyor. Mektep mi? Aferin. Bunu yapan kim? Vali Paşa emretti. Biz de yaptık. Rıza Bey gülümsedi. Demek Vali Paşa. Anlıyorum. Peki vergileriniz ne olacak? Geçen yılki borcun yarısı kalmıştı. Hazır efendim. Köylüler topladılar. Hepsi burada. Ali Çavuş, bir kese uzattı. İçinde paralar vardı. Rıza Bey saydı. Tam olarak 1500 kuruş. Tamam, dedi. Borcunuzu kapattınız. Aferin. Tam gidecekti ki Mehmet yaklaştı. Efendim, size bir soru sorabilir miyim? Sor. Bu vergiyi nerede kullanıyorsunuz? Yani hangi işe? Rıza Bey kaşlarını kaldırdı. Bu seni ilgilendirmez. İlgilendirir efendim. Çünkü ben bu ülkenin vatandaşıyım. Vergiyi ben veriyorum. Nerede kullanıldığını bilme hakkım var. Rıza Bey şaşırdı. Bir yıl önce, böyle konuşan köylü yoktu. Sen epeyce değişmişsin Mehmet. Mektep sayesinde efendim. Artık haklarımı biliyorum. Rıza Bey gülümsedi. Peki sana söyleyeyim. Bu vergiler, orduya gidiyor. Askerlerin maaşına, silaha, cephanesine. Bir kısmı da okul inşaatına, yol yapımına. Teşekkür ederim efendim. Öğrenmek istedim. Rıza Bey, atına bindi. Gitmeden önce, Ali Çavuş'a döndü. Çavuş, bu köyü iyi yönetiyorsun. Devam et böyle. Ve bu mektebi koruyun. Çünkü bilgi, her şeyden değerlidir. Sağ olun efendim. Aradan 2 yıl geçti. Mektep artık köyün kalbi olmuştu. İlk öğrenciler mezun olmuştu. Bazıları, kasabadaki liselere gitmeye başlamıştı. Köy, bölgenin en eğitimli köyü haline gelmişti. Bir gün, Tahsin Efendi sınıfa bir konu açtı. Çocuklar, bugün size, kaşağı, kelimesini öğreteceğim. Çocuklar merakla baktılar. Kaşağı nedir hocam? Kaşağı, atları tımar etmek için kullanılan bir alettir. Böylece atın tüyleri temizlenir, parlak olur. Bir öğrenci sordu, peki hocam, neden bu kelimeyi öğretiyorsunuz? Tahsin Efendi gülümsedi. Çünkü bu kelime, bir sembol. Bir millet nasıl ilerlerse düşünün. Eğitimle. Eğitim, milletin kaşağısıdır. Milletin üzerindeki cehalet, tembellik, gerilik. Bunlar, eğitimle temizlenir. Ve millet parlar, ilerler. Çocuklar, bu benzetmeyi anladılar. Eğitim, gerçekten böyle bir şeydi. İnsanı temizliyor, aydınlatıyordu. Şimdi size bir hikaye anlatacağım, dedi Tahsin Efendi. Dinleyin iyi. Kaşağı hikayesi.
Vaktiyle, bir köy varmış. Bu köy, çok fakirmiş. İnsanlar cahilmiş, eziliyormuş. Hiçbir umutları yokmuş. Bir gün, köye bir yabancı gelmiş. Elinde garip bir alet varmış. İnsanlar sormuş, bu nedir? Yabancı demiş ki, bu, kaşağı. Atları temizlemek için kullanılır. Ama ben size göstereyim, başka bir kullanımını. Yabancı, köyün meydanına bir taş koymuş. Sonra kaşağıyla taşı ovmaya başlamış. İnsanlar gülmüşler. Deli mi bu adam? Taş kaşağıyla temizlenir mi? Ama yabancı devam etmiş. Günlerce olmuş. Ve bir mucize olmuş. Taş, parlamaya başlamış. Çünkü taş, aslında kıymeti bir mücevhermiş. Ama üzeri kir, toz içindeymiş. Kaşağı o kirleri temizlemiş. İnsanlar şaşırmışlar. Demek bu taş, değerli bir şeymiş. Biz bilmiyormuşuz. Yabancı demiş ki, işte sizler de böylesiniz. Değerlisiniz. Ama cehaletiniz sizi kirletmiş. Eğitim, sizin kaşağınız olsun. Kendinizi temizleyin, parlayın. Tahsin Efendi hikayeyi bitirdi. Anladınız mı çocuklar? Biz, o taş gibiyiz. Eğitim, bizi temizler. Gerçek değerimizi ortaya çıkarır. Çocuklar, derin derin düşündüler. Evet, anlamışlardı. Eğitim, sadece okuma yazma değildi. İnsanı değiştiren, dönüştüren bir güçtü. Ama her ilerleyiş, bir dirençle karşılaşır. Köyde bazı muhafazakar insanlar, mektebi sevmiyordu. Bu batı taklitçiliği, diyorlardı. Bizim çocuklarımızı bozuyorlar. Hatta bir gün, birkaç kişi, mektebin kapısına zarar verdiler. Camları kırdılar. Ali Çavuş, çok kızdı. Kim yaptı bunu, diye sordu köy meydanında. Kimse konuşmadı. Ama herkes biliyordu. Yaşlı Molla Hasan ve arkadaşları. Mehmet, Molla Hasan'ın evine gitti. Hasan ağa, neden yaptın bunu? Molla Hasan, sert baktı. Çünkü bu mektep, fitne. Çocuklara dinsizlik öğretiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Sadece okuma yazma öğretiyoruz. Yalan. Ben duydum. Coğrafya öğretiyormuşsunuz. Dünya yuvarlak diyormuşsunuz. Bu küfür. Mehmet iç geçirdi. Hasan ağa, dünya gerçekten yuvarlak. Bu bilim. Bilim dediğin şeytan işi. Kur'an'da yazıyor, dünya düz. Hayır yazmıyor. Yanlış anlıyorsun. Molla Hasan ayağa kalktı. Sen bana yanlış mı diyorsun? Ben 40 yıldır Kur'an okuyorum. Sen daha dün doğdun. İmam Ali Efendi araya girdi. Kardeşler, kavga etmeyin. Hasan ağa, Mehmet haklı. Kur'an'da dünya düz diye bir şey yok. Bilakis, Allah bize akıl verdi. Kullanmamız için. Bilim, Allah'ın ayetlerini anlamaktır. Molla Hasan sustu. İmama saygı duyuyordu. Peki İmam Efendi, eğer sen diyorsan, belki haklısındır. Ama yine de bu mektep bana garip geliyor. Anlıyorum endişeni, dedi imam. Ama bak, çocuklar dinde öğreniyor. Namaz öğreniyorlar, Kur'an öğreniyorlar. Sadece buna ek olarak, okuma yazma da öğreniyorlar. Bu kötü bir şey mi? Molla Hasan düşündü. Belki değil. Ama dikkat edin. Çocuklar yoldan çıkmasın. Çıkmayacaklar. Söz veriyorum. 5 yıl geçti. Mektepten mezun olan ilk öğrenciler, artık yetişkin olmuştu. Bazıları öğretmen olmuştu. Bazıları tüccar, bazıları memur. Köyün en parlak evlatlarıydı. Bir tanesi, genç Ahmet, İstanbul'da tıp fakültesini bitirmişti. Köye döndüğünde, büyük bir törenle karşılandı. Ali Çavuş, gözyaşları içinde onu kucakladı. Ahmet oğlum, aferin sana. Doktor oldun. Ne kadar mutluyum. Ahmet gülümsedi. Çavuş ağa, hepsi sizin sayenizde. Eğer mektebi açmasaydınız, ben belki tarlada çalışıyor olacaktım. Hayır oğlum, hepsi senin çalışkanlığın sayesinde. Ama bir ricam var senden. Buyurun, köyde bir sağlık ocağı aç. İnsanlar hastalanıyor, tedavi bulamıyorlar. Sen artık doktorsun. Onlara yardım et. Ahmet başını salladı. Söz, yarından itibaren başlıyorum. Sağlık ocağının açılması. Ahmet, köyde küçük bir sağlık ocağı açtı. Hasta muayene ediyor, ilaç veriyor, tavsiyeler veriyordu. Ücretsiz. Çünkü biliyordu ki köylüler para ödeyemezdi. Bir gün, Hüseyin Efendi'nin torunu hastalandı. Yüksek ateş, öksürük. Hüseyin Efendi panikte Ahmet'i çağırdı. Ahmet, çocuğu muayene etti. Zatürre, dedi. Ciddi. Ama tedavi edilir. İlaç vereceğim. Bir hafta içinde iyileşir. Hüseyin Efendi şaşırdı. Gerçekten mi? Eskiden böyle hastalıklarda çocuklar ölürdü. Evet ama artık tıp ilerledi. Bilim sayesinde kurtarıyoruz.
Çocuk, gerçekten bir hafta içinde iyileşti. Hüseyin Efendi, Ahmet'in ellerini öptü. Sağ ol evlat, canımı kurtardın. Görevim bu Hüseyin ağa. Hüseyin Efendi, o günden sonra mektebin en büyük destekçisi oldu. Mehmet haklıymış, dedi. Eğitim, bizi kurtardı. Yıllar geçti. Mektep, artık ilkokul olmuştu. Sonra ortaokul eklendi. Köy, artık bir kasaba haline gelmişti. Nüfusu 5000'e ulaşmıştı. Yollar yapılmıştı, elektrik gelmişti, telgraf hattı çekilmişti. Ali Çavuş, artık yaşlanmıştı. 85 yaşındaydı. Ama hala diri, hala zindeydi. Mektebe her gün gelir, çocukları izlerdi. Bir gün, Mehmet onu ziyaret etti. Mehmet de artık orta yaşlı bir adamdı. Köyün yeni muhtarıydı. Çavuş ağa, dedi Mehmet, size bir şey göstermek istiyorum. Nedir oğlum? Mehmet bir gazete çıkardı. Bakın, Ankara'dan gazete. Atatürk'ün konuşması var. Ali Çavuş gözlerini kıstı. Artık iyi görmüyordu. Oku bana. Mehmet okudu. Milletimizin kurtuluşu, eğitime bağlıdır. Her köyde okul açılacak. Her çocuk okuma yazma öğrenecek. Cehalet, bu milletin en büyük düşmanıdır. Ve biz bu düşmanı yeneceğiz. Ali Çavuş gülümsedi. İşte bu sözü yıllardır bekliyordum. Demek lider de anlıyor. Eğitim, kurtuluştur. Evet Çavuş ağa. Ve bizim köy, bunun kanıtı. Biz 20 yıl önce başladık. Şimdi bak, nereye geldik. Ali Çavuş, pencereden dışarı baktı. Köyü gördü. Temiz sokakları, okulunu, sağlık ocağını, kütüphanesini. Ve çocukları. O parlak gözlü, umutlu, eğitimli çocukları. Evet oğlum, dedi. Biz Kaşağı'yı kullandık. Milletimizi temizledik. Şimdi parlıyor. Ali Çavuş'un vasiyeti. Ali Çavuş, o yıl vefat etti. Cenazesine, binlerce insan geldi. Köyden, kasabadan, şehirden. Hepsi onu seviyordu, saygı duyuyordu. Mezarı, mektebin bahçesine yapıldı. Mezar taşına şunu yazdılar. Ali Çavuş, bu köyün ve bu milletin hizmetkarı. Eğitimi, kurtuluş olarak gördü. Ve haklı çıktı. Mehmet, cenaze töreninde konuştu. Aziz hemşehrilerim, Ali Çavuş aramızdan ayrıldı. Ama mirası kalıyor. Bu okul, onun mirası. Bu eğitimli nesil, onun mirası. Ve bu uyanmış millet, onun mirası. 20 yıl önce, biz cahildik. Fakirdik. Ümitsiz. Ama Ali Çavuş ve bizim gibi insanlar, pes etmedi. Mücadele etti. Okul açtı. Çocuklara öğretti. Ve şimdi bakın, bizim köyden doktorlar çıktı, öğretmenler çıktı, mühendisler çıktı. Bunların hepsi, eğitim sayesinde. Kaşağı, bir aletin adıdır. Ama aynı zamanda bir semboldür. Eğitim, milletin kaşağısıdır. Cehalet kirini temizler. Ve millet parlar. Ali Çavuş, bu gerçeği anladı. Ve hayatını buna adadı. Ruhu şad olsun. Günümüze dönelim. O köy, artık modern bir şehir. Üniversitesi var, hastanesi var, fabrikaları var, insanlar mutlu, huzurlu. Çünkü eğitimli. Ali Çavuş'un mezarı, hala okul bahçesinde. Öğrenciler, her gün oradan geçerken, saygıyla eğilirler. Ve okul müzesinde, bir vitrin var, içinde, eski bir alet, kaşağı. Altında bir yazı. Bu kaşağı, eğitimin sembolüdür. Tıpkı kaşağının atları temizlediği gibi, eğitimde milleti temizler. Cehaleti siler, umut aşılar, gelecek kurar. Ali Çavuş, bunu anladı. Ve bu bilgiyi bizlere miras bıraktı. Unutmayalım. Her yıl, köyde bir tören yapılır. Eğitim bayramı, derler. O gün, öğrenciler mezarlığa gider, Ali Çavuş'un mezarına çiçek koyar. Ve ant içerler. Biz, eğitimi koruyacağız. İlerlemeyi sürdüreceğiz. Ve Ali Çavuş'un mirasını yaşatacağız. Son söz. Bu hikaye, sadece bir köyün hikayesi değil. Bu, bir milletin hikayesi. Osmanlı'nın son yıllarında, cehalet içinde kaybolmuş bir millet. Ama sonra uyanmış. Eğitimle, bilimle, çalışmayla. Kaşağı, basit bir alettir. Ama sembolik anlamı çok derin. Eğitim, gerçekten böyle bir şeydir. Toplumun üzerindeki kirleri temizler. Gerilik, cehalet, hurafeler. Hepsini siler. Ve geriye, parlak, aydınlık bir gelecek kalır. Ömer Seyfettin, Kaşağı, hikayesinde bunu anlatmak istemiş. Ve bu mesaj, bugün de geçerli. Çünkü eğitim, her zaman önemli olacak. Her toplum, her nesil, eğitime ihtiyaç duyar. Bizler, bu mirası korumakla yükümlüyüz. Ali Çavuş gibi, Mehmet gibi,
Tahsin Efendi gibi insanlar, bize yol gösterdi. Şimdi sıra bizde. Kaşağı'yı kullanalım, milletimizi temizleyelim, parlatalım ve gelecek nesillere, daha iyi bir dünya bırakalım. Son.